Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz çilekli yaş pasta tarifi. Kızımın doğum günü için pastaneden aldığım yaş pasta o kadar çok hoşuma gitti ki sonra dedim ki ben bu pastadan yapabilir miyim dedim. Denemekte fayda var deyip mutfağa girdim ve o yaş pastadan yaptım arkadaşlar. Şöyle kenarda da şimdi resmini göstereceğim. Bakalım sizler birebir benzetecek misiniz? Vallahi birebir aynısını yapmaya çalıştım ama tek sorun yandaki kırmızıydı, benimki pembe oldu arkadaşlar. Gıda boyasının azizliğine uğradım ama pasta çok güzel oldu. İnanılmaz lezzetli oldu. O yüzden mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hadi şimdi bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim arkadaşlar. Pandispanyamız için çırpma kabımızın içine yumurtalarımızı, şekerimizi ve vanilyamızı alıp köpürene kadar çırpıyoruz. Bakın buradaki bir güzellik ne biliyor musunuz? Yumurtaları ayırmıyoruz arkadaşlar. Yani beyazını sarısından ayırıp ayrı ayrı çırpmıyoruz. Birlikte çırpıyoruz. Çırptıktan sonra da elekten geçirerek içine kabartma tozumuz ve nişastamızı katıyoruz. Bu tarifte un yok. Yani bu pandispanyada un yok, nişasta var. Onu da belirteyim. Sonradan ablacığım sen ununu yazmamışsın diye yorum gelmesin. Nişastamızı da eledikten sonra kırmızı zannettiğim ama pembe çıkan gıda boyasından katıyoruz arkadaşlar. Hatta sonrasında bir daha ilave edeceğim rengi beğenmediğim için ama yok olmadı yani. Mor, pembe bir şey oldu pasta ama güzel oldu tadı. Olsun yani illa kırmızı olmasına da gerek yok değil mi yani? Hani pembe de güzel. Hele ki genç kızlar için çok sevilen bir renk bence. Şöyle şimdi burada iyice yavaş karıştırıyoruz. Sakın videoya aldanmayın. Videoyu ben hızlandırdım arkadaşlar. Çok yavaş bir şekilde hamuru söndürmeden yani pandispanya hamurunu söndürmeden karıştırıyoruz. Şöyle hamurumuz tamamdır. Dediğim gibi ben tekrardan şöyle bir gıda boyası ekledim. Belki kırmızıya çeviririm diye ama yok. Maalesef çevrilmedi. Ama bu renk de güzel oldu bence. Yani pembemsi mor bir renk harika oldu. Şöyle hamurumuzu kalıbımızın içine dökelim arkadaşlar. Kalıbımızı da birkaç kez şöyle tezgaha vurup içindeki baloncukların patlamasını sağlayalım ve 170 dereceli fırında 35-40 dakika arası pişmeye gönderelim. Küçük bir hata daha yaptım arkadaşlar. Normalde kek kalıbı 20 santimlik olması gerekirken ben 28 santimlik kek kalıbı kullandığım için 3 dilim pandispanya yerine 2 dilim pandispanya çıkarttım ama ben onu 3'e çevirdim. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz nasıl 3 dilime çevirdiğimi. Pandispanyamız pişti. Pastane kremamız için tenceremizin içine sütümüzü, şekerimizi, nişastamızı, unumuzu, yumurtamızı alıyoruz. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Böyle topak topak olursa elekten geçirmeyi unutmayın. Ondan sonra da güzel böyle muhallebi pişiriyoruz. Muhallebimiz fokurdamaya başladıktan sonra ocağın altını kısalım. Yine 3-4 dakika kadar çevirerek şöyle güzelce bir muhallebimizi pişirelim. Piştikten sonra ocağı tamamıyla kapatıyoruz ve içine tereyağı ve vanilyamızı katıp tekrardan pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçiriyoruz. Artık söylememe gerek yok değil mi arkadaşlar? Bu benim devamlı yaptığım pastane kremamdır. Her bir tarifime yakışan ve inanılmaz lezzetli olan vazgeçemediğim muhteşem bir lezzettir. O yüzden bu tarifi mutlaka not edin arkadaşlar. Bardak tatlılarınızda, yaş pastalarınızda, her türlü tarifinizde kullanabileceğiniz bir pastane kremasıdır. Muhallebimiz de bakın pürüzsüz hale geldi. Şimdi şöyle bir kabın içine sıcak bir şekilde döküyoruz. Üzerine streçleyip soğuması için kenarda bekletiyoruz arkadaşlar. İyice soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra da çırpma kabımızın içine kremamızı alıyoruz. Sertleşene kadar kremamızı çırpıyoruz. Kremamız sertleştikten sonra da muhallebimizi kremamızın içine katıp ikisini birlikte çırpma işlemine devam ediyoruz. Böyle kaymak gibi muhteşem bir şey oluyor. Zaten sonucu göstereceğim, göreceksiniz. İnanılmaz lezzetli, harika bir pastane kremasıdır. O yüzden devamlı da yaptığım bir tariftir arkadaşlar. Evet, ben 2 dilimlik pastayı nasıl 3 dilime çevirdim şimdi onu anlatacağım arkadaşlar. 20 santimlik kek kalıbı kullanmam gerekirken 28'lik kullandığım için pandispanyam 3 dilimlik yerine 2 dilimlik oldu arkadaşlar. Ama ben onu 3 dilim yaptım. Bu arada pastane kremamız da muhteşem oldu, görüyorsunuz. Şimdi pandispanyayı nasıl 3 dilime çevirdim? Şöyle arkadaşlar, yani biraz pandispanyamı küçülttüm. Kenarlarını kestim şöyle. Kenarlarındaki bu arta kalan keklerle 3. dilimi yapacağım inşallah. Ve pandispanyamızı ortadan keserek 2 dilime ayırdım arkadaşlar. Bence rengi çok güzel olmadı mı? Pembe pembe. Yani ben bu rengi istememiştim ama çok da güzel duruyor.
Bu kenarındaki kekleri de böyle elimle iyice ufaladım. Gerçi pastanın üstünde de ufalanmış hafiften kek kırıntıları vardı. Ama o pasta 3 dilimlik, bu 2 dilimlik arkadaşlar. Yani her türlü o pastayı yapmak için elimden geleni yaptım. Öyle söyleyeyim. Şimdi pastamızın yapımına geçelim. Şöyle 2 çeşit çilek kullandım. Pastamızın kenarları için ortadan ikiye kesilmiş çilek. Pastamızın içi içinde küp küp doğranmış küçük çilekleri kullandım arkadaşlar. Pastane kremamızı poşetimizin içine koyduk. Yani sıkma aparatımızın içine. Folyo kelepçemizle pastamızın etrafına geçirdik, bantladık ve şöyle ortadan ikiye kesilmiş çileklerimizi pastamızın kenar kısımlarına sırasıyla diziyoruz. Burada normal kelepçe de kullanabilirsiniz ama görsellik açısından bu folyolarda daha güzel gözüktüğü için pastalar, ben folyo kelepçe kullanmak istedim arkadaşlar. Evet, çileklerimizi dizdik. Şimdi ortasına şöyle pastane kremamızdan sıkacağız ama spatula yardımıyla da bu kremayı biraz böyle çileklerin alttan hani içine doğru girmesini sağlayacağız. Şöyle kenara kenara kremamızı itiyoruz ki çileklerin arasında kalan boş kısımlar kremayla dolsun. Kremayı orta kısımdan çektiğimiz için ortası biraz boşaldı. Şöyle ortasına tekrardan kremamızdan döküyorum. Şöyle düzlüyorum. Sonra da küp küp doğradığımız çileklerimizi sadece orta kısma yerleştiriyorum. Kenarlara çok çıkmayın. Hani görsellik açısından kenarlarda sadece şu dizdiğimiz çilekler gözüksün istiyorum. Şöyle tekrar spatula ile de bir güzel bastırıp düzleyelim. Ve pastamızın ilk katı hazırdır. İkinci katını şöyle pandispanyamızı dikkatli bir şekilde üzerine geçiriyorum. Ondan sonra da elimle biraz bastırıyorum, iyice düzlensin pastamız. Sonrasında tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Yine kenarlarına çilek diziyoruz. Ortasına krema derken ikinci katımızda bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Aslında pandispanyam 2 dilimlik çıktı dedim ama yani birebir baktığımızda yükseklikleri aynı. Çünkü kenardaki folyo dar geldiği için ben kenarına tekrardan folyo geçirmek zorunda kaldım. Demek ki malzemeyi mi artık çok kullandım? Kekim mi daha kalın oldu bilmiyorum arkadaşlar. Yani işi yüksek oldu bilmiyorum ama yani ölçtüğümüzde birebir aynıydı. İkinci katımızı da tekrardan şöyle bitirdik. Üçüncü katımıza pastanın kenarlarından aldığım kekin kırıntılarını dökeceğim. Şöyle de göstereyim. Bakın ikinci folyomuzu geçirdik. Ne olur ne olmaz diye. Tekrardan üzerine de bir krema sıkalım. Yani pastayı gerçekten bol kremalı çilekli yapmışım. Yani pastanelerde de böyle bolunu bulamazsınız arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Evde daha güzel oluyor. Evet, şöyle kekimizi ufalamıştık biliyorsunuz. Hemen şöyle üzerine her tarafına gelecek şekilde dökelim. Elimizle de bir güzel düzleyelim. Alın size 2 dilimlik çıkan pandispanyadan 3 dilimlik yaş pasta tarifi arkadaşlar. Yani amaç çözüm üretmek değil mi? Oturup neden 2 dilim çıktı yerine onu 3 dilime çevirmek. Bu da güzel bir şey bence. Pastamız bitti. Şimdi şu üstteki kırıntıların çok fazla hani dilimlerken dökülmemesi için ben biraz süte yine aynı gıda boyasını kullanaraktan üzerine süt döktüm. Ama bunu dökmeye gerek var mıydı? Olmayabilirdi de arkadaşlar. Dediğim gibi yani sadece üzeri dağılmasın diye döktüm. İsteyen dökebilir, istemeyen dökmesin. Hani çok da kuru kalmasın pastanın üstü diye. Şöyle kaşık yardımıyla ve biraz daha böyle pasta daha bir koyu renk alsın diye aslında döktüm. Bütün sütümüzü döktük. Son olarak da üzerine çileklerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Doğum günlerine özelde aksesuarlarımızı taktıktan sonra şöyle sayılar, işte mutlu yıllar aksesuar, neyse bunların ismi tam olarak ne onu da bilmiyorum. Ve pastamız hazırdır. Pastamızı mutlaka bir gece dinlendirmemiz lazım arkadaşlar. Dinlendirmeden lütfen pastaları kesmeyin. Çünkü ben kekleri ıslatmıyorum ve pastamı mutlaka bir gece dinlendiririm. Bir gece dinlenmiş pasta yani pandispanyası ve kreması birbiriyle özleşiyor. O kadar lezzetli oluyor ki. Ondan sonra da pastanızı şöyle kenar folyolarını çıkartaraktan bakın, folyolar çıktıktan sonra daha güzel gözükmüyor mu? Çok hoş durdu ve lezzeti çok güzel oldu. Hemen şöyle bir dilim kesip alalım. Yani üstü çok da dağılmıyor, onu da söyleyeyim. Tabii hafiften hani kek kırıntısı olduğu için alttaki kek gibi böyle kalıplı bir şekilde durmuyor. Ama öyle dağılma da fazla olmuyor. Vallahi biz diyorum ya bayıldık. Lezzeti çok güzeldi. Umarım sizler de yapınca çok ama çok beğenirsiniz.
Geldik bir muhteşem tarifin daha sonuna arkadaşlar. Yorum beğenilerinizi bekliyorum. Tariflerimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.